Merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya'nın Brisbane şehrini tanıtacağım size. Videoya burada başlamak istedim. Çünkü burası aslında Brisbane'in birazcık merkezi gibi, ulaşım durağı gibi. Ve bu durağımızın adı Cultural Centre. Yani kültür merkezi durağı. Bunun sebebi de hemen yanımızda bir sanat müzesinin olması, sanat müzesinin arkasında bir kütüphanenin olması, kütüphanenin arkasında ise çocuklar ve gençler için bir sanat müzesinin daha olmasından kaynaklı. Diğer tarafımızda ise bir tiyatro salonu ve onun yanında bir performans salonu var. Yani bale, konserler gibi yerler genelde oralarda oluyorlar. Onun yanında da hemen Southbank dediğimiz buranın çok ünlü park alanı var aslında. Ulaşım yapmak istiyorsanız şehirden dışarıya doğru başlangıç durağı olmasa bile bütün otobüsler buradan geçer zaten. Arkada gördüğünüz otobüslerin hepsi şehrin dört bir yanına dağılmakta zaten. Arkamda gördüğünüz köprü Victoria Köprüsü diye geçiyor. Oradan da direkt merkezi yürüme yolu olan Queen Street yani Kraliçe Caddesi dediğimiz yere doğru çıkıyor. Orası da her yerde olunan bu Mecburiyet Caddesi, Yürüme Caddesi dediğimiz caddelerden bir tanesi. Alışveriş yapmak istiyorsanız, herhangi bir aktivite yapmak istiyorsanız hepsini o cadde üzerinde bulabilirsiniz. Zaten videonun ilerisinde o caddeyi siz göreceksiniz. Şimdi buradan tiyatronun önünden geçerek Southbank'e meşhur her yerde olan Hollanda'ya gidersiniz, Amsterdam'a gidersiniz, orada görürsünüz Amsterdam yazılmıştır. Fransa'ya gidersiniz, orada bir yerde yazılmıştır bir şeyler. Yani Türkiye'nin her şehrinde bile artık yazılıyor böyle şeyler. Burada da çok meşhur olan, herkesin fotoğraf çekildiği, video çekildiği Brisbane yazısının önünden başlayıp Southbank'a doğru sizlerle devam edeceğiz. Şu an Southbank'in içerisinde nehrin kenarında oturmaktayım. Buraya gelmek için çok güzel bir yoldan geçiyorsunuz. Tamamen çiçeklerle kaplamışlar bu yolları. Normalde bu mevsimde burası 40 derece olması gerekiyordu. Yani bütün çiçeklerin patlamış, açılmış olması gerekiyordu. Maalesef kış hızlı geldi sanırım. Şu an burada Mart ayındayız. Yarım küreler farklı olduğu için Türkiye'de yaz olduğunda burada kış, burada kış olduğunda Türkiye'de yaz oluyor. Buraya gelirken çiçeklerle kaplanmış yol sizi bir sahile çıkartıyor. Daha doğrusu bir havuzun kenarına çıkartıyor. Ona burada Fake Beach deniliyor. Belediye tarafından yani büyük devlet tarafından yapılmış bir havuz ve etrafında kumlarla kaplamışlar. Sahte sahil aslına bakarsanız. Southbank'e aslında daha çok yemek yemeye ve eğlenme kısmını, yüzme gibi, güneşlenme gibi, arkadaşlarınızla çimenlerin üstünde oturup muhabbet etme gibi olarak kullanabilirsiniz. Genelde yemek kısmı, restoran kısmı diğer yerlere göre birazcık daha pahalı, birazcık daha elit kısım olarak geçiyor. Eğlence tarafında kaldığı için aslında birazcık daha pahalı. Hemen arkamda feribot durağı var. Burada nehirler üzerinde nasıl siz otobüsler kullanıyorsanız burada da insanlar feribotlar da kullanabiliyorlar. Çünkü nehir şehri neredeyse tam ortadan ikiye bölmekte. Şu an bulunduğumuz yerden nehrin kenarına bir yere gitmek isteyen birisi otobüs yerine feribotları kullanıyor. Çünkü otobüsten çok daha hızlı bir ulaşım sağlıyor bize. Buradaki nehir şehri neredeyse tam ortadan ikiye bölmüş durumda. Bu yüzden zaten doğu kanadı, batı kanadı diye ayırmışlar bütün şehri. Genelde ben hep karıştırıyorum hangi taraf hangi taraf batı diye ama devam ediyor yani. Çok da bilmeye de gerek kalmıyor. Sadece bir nehir var işte ortadan bölüyor. Bu yolu genelde bisiklet yolu olarak da kullanıyorlar. Burada kurallar çok önemli. Yani bisiklet kullanan veya sadece şu arkamda gördüğünüz şu yeşil scooter gibi onu kullanacaksanız bile mutlaka kaskınızı takmanız gerekiyor. Eğer takmazsanız ben buraya ilk geldiğim haftada yediğim ceza gibi $135 ceza yiyorsunuz. Belki şu an fiyatlar değişmiştir. Hiçbir bilgim yok. Ama kask burada çok önemli. Ve bisiklet sürüyorsunuz akşamları önüne ve arkasına ışıkla takmanız gerekiyor. Bu gibi sert kuralları var. Bunları mutlaka uymak zorundasınız. Genelde bulunduğumuz bu yerin birazcık daha ilerisinde polisler bekliyorlar. Yolda geçen herkesi kontrol ediyorlar. Kask takmamışlarsa veya korumaları veya herhangi bir şeyleri yoksa gözlerinden kaçmaksızın mutlaka ceza yazılıyor onlara. Bizim de bir ara eğlencemizdi. Oturduk o ceza yazanları
izleyip yemeğimizi yerdik. Soundbank'in içerisinde barbekü alanları da var. Barbekü yapmak isterseniz, arkadaşlarınızla eğlenmek isterseniz istediğiniz saatte gelebilirsiniz. Bir ateş yakmanıza herhangi bir şeye gerek yok burada. Çünkü devlet size barbekü alanları tahsis etmiş durumda burada. Biz arkadaşlarımızla buraya geliriz. Yanlış hatırlamıyorsam akşam 8'e kadar da alkol alma sınırınız var. Yani akşam 8'den sonra maalesef bu bölgede alkol yasak. Ama barbekü yapmaya devam edebiliyorsunuz. 24 saat bu barbekü alanlarını kullanabiliyorsunuz. Sürekli de orada oturabilirsiniz. Yani saat 8 sınırlandırması sadece alkol için geçerli. Şimdi buranın devamı da Kangaroo Point dediğimiz bir alana doğru devam ediyor. Hep birlikte oraya gidelim. Sonra da feribotla karşıya geçelim. Şu anda Kangaroo Point'in üst tarafındayız. Buraya genelde Soundbank'tan daha çok, Soundbank Parkı'nın oradan daha çok insanlar buraya spor yapmaya geliyorlar. Hemen aşağıda bisiklet yolu, yürüme yolları, koşu yolları, bunların hepsi var burada. Tamamen yeşilliklerin arasından yürüyorsunuz. Aslında burası tamamen spor için yapılmış. Yani neredeyse değil, gerçekten tamamen spor için yapılmış bir alan burası. Hemen nehrin kenarında, tabii ki her yerde olduğu gibi burada da barbekü alanları var. Ekstra olarak da hemen bu oturduğum yerin altında tırmanış eğitimleri veya antrenörler sürekli olarak eğitimler yapıyorlar. Tırmanmak isteyenler videoda da gördüğünüz gibi tırmanıyorlar. Koşu yapanlar için veya spor yapanlar için çok güzel bir şey yapmış burası. Yol boyunca her yerde su içebileceğiniz çeşmeler var. Zaten burada insanlar çeşmelerden su içiyorlar genelde. Marketlerden alacağınız sular pahalı olarak satılıyor. 3 dolar, 5 dolar civarında su satın alabiliyorsunuz. Bir içmek isterseniz bile daha ucuza bulabiliyorsunuz gerçekten. Bu nehrin diğer tarafında ise Botanic Garden denilen, aslında Avustralya'nın hemen hemen her şehrinde bulunan botanik bahçe gibi bir park alanı var. Orada da genelde işte burada bulunan hayvanların yaşama alanları koruma altındalar. Buranın meşhur burnu uzun kuşlarının olduğu kuşlar var orada da. Botanik sera gibi bir bölge oluşturmuşlar oraya da. Genelde içeriye girince zaten nemden sırılsıklam oluyorsunuz. İçeride buraya özel birçok çiçek var. Birçok bitki türü var. Oraya gidip tanıyabilirsiniz isterseniz. Yılan vesaire de görebiliyorsunuz orada. En son bir arkadaşım gittiğinde yaklaşık 5 metrelik bir yılan görmüştü. Botanik Garden'ın yanından böyle sürünerek geçen giden. İnsanlar yanımda gördüğünüz bu teknelerle işlerine gidebiliyorlar veya gidecekleri yerlere ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Daha çok gezmeden ziyade insanlar sabahları bu gördüğünüz bir marina ama bu teknelerle gidilmiyor. Daha küçük tekneler oluyor. Kano tarzı şeyler oluyor. Motorlu ama gidebiliyor bunlar. Nehirden ulaşabilecekleri yerlere genelde onları kullanıyorlar. Küçük park alanları gibi, küçük marina yerleri gibi yerler var bu bölgelerde. Şimdi buradan feribotla buranın meşhur yürüme caddesi olan Kraliçe Caddesi'ne, yani Queen Street'e gideceğiz. Orayı gösterelim size. Bugün dışarıda kimse yok çünkü koronavirüsünden kaynaklı genelde insanlar dışarıya çıkmıyorlar artık. Ben de video çekmek için çıktım. Okullarda tatil olmadığı için genelde insanlar okula gidiyorlar veya sadece spor yapmaya çıkıyorlar burada. Şimdi hep birlikte feribotla Kraliçe Caddesi'ne gidelim. Şehrin birçok yerinde kiralayabileceğiniz bisiklet veya scooterlar var. Bunların hepsi akülü şekilde gidiyorlar. Ayağınızda herhangi bir ittirme gücü kullanmıyorsunuz. Bisikletin pedallarını birazcık daha hafifletmesini sağlıyor sadece. Yaklaşık 40 kilometre kadar hıza çıkabiliyorlar yokuş aşağı gidecekseniz eğer. Şimdi onu hemen size göstereceğim. Gerçekten bir kere yapınca bütün servetinizi buna veriyorsunuz. Neuron diye bir uygulaması var bunların. Onu indiriyorsunuz, kartınızı kabul ediyorsunuz buraya. Sonra şurada bir kod var. Bu kodu tara dediğinizde hop tamam.
Kameraya yetiş. Ben de yeni indirdim bu arada. Kodu taratıyorsunuz ve aktif oluyor. Burada da gittiğiniz süre, kullandığınız süre artık ne kadarsa hepsini görebiliyorsunuz. Mutlaka bunu kiralayacaksanız kaskınızı takın. Ben buraya ilk geldiğim zaman $135 ceza yemiştim kasksız scooter kullandığım için. Çok eğlenceli. Ve bunlar yeni modelleri. Ben eski olanları kullanıyordum hep. Bunları daha güçlendirmişler sanırım. Gerçekten özellikle böyle bir yere yetişmeniz gerekiyorsa, trafiğin olmadığı bir yerden gidiyorsanız vesaire gerçekten inanılmaz eğlenceli. Sürdüğünüz saniye boyunca, yani mesafe değil süre boyunca ödeme yapıyorsunuz süre başına. Tam olarak ne kadar olduğu hakkında bilgim yok ama çok eğlenceli gerçekten. Videomuzda böyle güzel bir yerde sonlandırmak istedim. Burası Wellington Point. Şu an arkada gördüğünüz bu kumsalların hepsi akşamları tamamen sular altında kalıyor. Öğlene doğru da tekrardan gün yüzüne çıkıyorlar. Gelgit olayları burada çok fazla. Burada oturduk gün batımını izleyeceğiz. Gün batımını beklerken de size Brisbane hakkında en son bilgileri de özet geçmek istedim. Şimdi buranın lokal insanlarından bahsetmek gerekirse buranın insanları gerçekten ama gerçekten dünyanın en güler yüzlü insanları. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğunda, herhangi bir sıkıntınız olduğunda buranın insanları size seve seve yardım edecektir. Mesela ben ilk buraya geldiğimde İngilizcem çok kötü bir seviyedeydi. Gerçekten homestay'de kalıyordum. Bir aile yanında kalıyordum. Yanında kaldığım aile bana gerçekten çok yardımcı oldular. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Irkçılık konusunda da herhangi hiçbir şey görmedim şimdiye kadar. Zaten Avustralyalılardan çok sanırım Hintli ve Asyalılar burada yaşamakta. Çok yoğun bir nüfus var onlardan. Genel olarak şöyle insanlarından bahsetmek gerekirse ilk buraya geldiğim zaman şaşırdığım şeyleri size anlatayım. Otobüsler. Otobüslere insanlar binerken şoförler yolculara merhabalar diyor. İşte sabahsa günaydın diyor. Öğlense işte iyi öğlenler diyor. Akşamsa işte iyi akşamlar falan diyor. Nasılsınız diyorlar ve yolcular onlara iyiyim sen nasılsın falan yapıyorlar. Mesela bu benim buraya geldiğimdeki ilk şaşırdığım şeydi. Çünkü ilk geldiğimde kullandığım ilk şey otobüslerdi burada. İnerken de tekrardan bizim akbiller gibi İstanbul'da yaşadığım için ben akbili biliyorum. İstanbul kartlar gibi buranın da go kartları var otobüslerde kullanmak istediğinizde. İnerken okutuyorsunuz, çıkarken de okutuyorsunuz. Aynı metrobüs sisteminde çalışıyor. Gittiğiniz yol kadar para kesiliyor sizde. Markete gittiğimde mesela kasiyer bana merhaba nasılsın demişti. Ben böyle bir durmuştum, iyiyim demiştim. Daha sonra bir cuma günüydü. Burada genelde insanlar cumartesi günlerini dışarıya çıkarak işte publar, klaplar veya herhangi bir barlara falan oturarak arkadaşlarıyla eğlenerek geçiriyorlar. Kasiyer kadın mesela bana şey demişti işte bu akşam ne yapıyorsun demişti. Ben böyle sadece durdum yani kadının yüzüne baktım. İşte biz geçen cuma işte şuraya gitmiştik. Ben orayı çok beğendim. Mutlaka oraya gidip işte şu içkiyi içmelisin. Veya işte biz yarın bu akşam işte şuraya gideceğiz. Bize eşlik etmek ister misin gibi şeyler söylemişti mesela bana kasada çalışan bir kadın. Tabii ki de her Türk gibi aklımdan geçecek ilk şey abi burada kızlar teklif ediyor ya. İlk aklımdan geçen şey bu oldu. Ne oluyor oğlum burada falan yapıyorum böyle. Kız acaba bana mı yürüdü falan. Böyle acabası da yoktu aslında o zaman. Direkt kız bana yürüdü yani orada. Başka bir seçenek yok benim için. Ondan sonra anlıyorsun aslında mevzuyu. Nereye gidersen git hep bu sıcakkanlılıkla karşılaşıyorsun. Mesela burada yolda yürürken insanlarla göz göze geldiğinizde mutlaka İnanın bana karşıdaki insan size gülecektir. Ya bu gerçekten insan psikolojisini çok güzel etkileyen bir şey burada. Moralin bozuk olabiliyor, erken kalkıp işe gidiyor olabilirsin, istemediğin bir okula gidiyor olabilirsin, ailevi sıkıntıların olabilir. İnanın bana yolda yürürken bambaşka insanların gözlerinizin içine bakarak gülmesi çok güzel bir enerji almanızı sağlıyor. Aslında benim buraya aşık olmamın asıl sebebidir. Çok fazla gelişmiş bir şehir değil burası.
Yani bir İstanbul gibi bir yer değil kesinlikle veya bir Sydney, Melbourne gibi bir yer değil burası. Bu insanların bu mutluluğu gerçekten buraya yani bağlıyor. Bir şekilde siz kendinizi buraya ait hissetmeye başlıyorsunuz birden. Bunların yanı sıra Brisbane şehri diğer şehirlere göre çok daha küçük bir şehir. Zaten şehir merkezinde çektiğim yerlerin hepsini siz bir gün içerisinde rahatlıkla yürüyerek gezebileceğiniz yerler aslında. Sadece burası şehir merkezinden birazcık daha uzak. Otobüsle gelin vardır büyük bir ihtimalle. Bir bilgim yok o konuda ama yaklaşık aracınız ile şehir merkezinden 40-45 dakika falan sürüyor buraya gelmek. Buraya insanlar genelde gün batımını izlemeye piknik yapmaya geliyorlar. Burada da şehir merkezinde gördüğünüz o barbekü alanları gibi birçok barbekü alanları var. Gözümüzün önünde suların yükseliyor olması burada böyle sanki mucizeler yaratılıyormuş gibi hissettiriyor. Birazdan etrafı çekeceğim size. Bir de akşam göreceksinizdir zaten. Suların nasıl yükseldiğini fark edeceksinizdir büyük bir ihtimalle 2 video arasında. Burada insanlar bir kumsal var. Türkiye'de de var hatta böyle bir yer. İnsanlar karşıdan karşıya denizin üzerinde yürüyerek geçiyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam Muğla, Marmaris taraflarındaydı bu. Burada da aynı şekilde karşıda bir ada var. O adaya kumsaldan yürüyerek gidebiliyorsunuz bu saatlerde. Fakat akşam saatlerine doğru artık tamamen yollar suyla kaplanıyor. Orası gerçek bir ada oluyor. Kıyıdan adaya bakabiliyorsunuz sadece. Brisbane şehrini kısaca bu şekilde size anlatabiliriz aslında. Biz burada ne iş yapıyoruz? Araba fiyatları, market fiyatları, ev fiyatları, bunların hepsini ayrıca bir video olarak sizlerle paylaşacağım. Merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen videonun altına da yorum şeklinde bana sorun. Hepsini tek tek videoda cevaplayacağım. Hiç merak etmeyin. Birlikte şimdi gün batımını bekleyelim. Drone'la da çok güzel bir video çekelim sizlere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Paylaşın arkadaşlar. Beni paylaşın ya. Büyüyelim. Hep birlikte büyüyelim. Daha çok videolar çekelim. Görüşmek üzere.